Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görseli hem de lezzeti muhteşem bir tatlı olan karamel soslu tavuk göğsü yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Tatlımızın yapımına önce tavuk göğsünü yaparak başlayacağız. Bunun için tenceremizi ocağımıza aldık. İçerisine 125 gram tereyağını alalım ve tereyağımız eriyene kadar bekleyelim. Tereyağımız iyice eridi. İçerisine 1 su bardağı un koyuyoruz. Tam dolu değil, şöyle yarım parmak kadar eksik. Çok koyu bir kıvamda olmasını istemediğim için tam doldurmadım. Unumu da ilave ediyorum. Şöyle un kokusu gidene kadar orta ateşte, çok kısık değil, çok da açık değil, unumu hafif kavuruyorum. Ama dediğim gibi yakmıyorum. Sadece bir 5 dakika un kokusunun gitmesini istiyorum. Karıştırıyorum bu şekilde. Unum 5 dakika kavruldu. Gördüğünüz gibi bakın hiç yakmadan beyaz renkte ama sadece un kokusu gitti. Şimdi de 1 litre sütümüz var. Bunu yavaş yavaş sütümüzü unumuzun üstüne katıyoruz ama sürekli karıştırarak topak olmasın ve çırpmaya devam ediyorum. Şimdi iyice karıştıra karıştıra bu şekilde unumu bir dağıtıyorum. Ocağım yine orta ateşte kaynayıncaya kadar bu şekilde sürekli karıştırarak pişiriyorum. Sürekli karıştırıyorum. Artık tavuk göğsünün kıvamı yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Altını kesinlikle tam açmıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa dibi tutar. Kısığın bir tık üstü. Yani çok kısık değil. Ama çok hafif hemen kısığın bir açığı. Bu şekilde sürekli karıştırarak, biraz sabır isteyen bir şey. Tatlımız artık kaynamaya başladı. Şöyle bir daha karıştıralım. İçerisine yine bir bardak, 200 mililitrelik bardakla toz şekerimizi ilave edelim. Bir paket de vanilya. Bunu da şöyle bir güzelce şekerimiz, vanilyamız eriyene kadar yine karıştırmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi kıvamı harika oldu. Artık şekerimiz iyice eridi. Şimdi artık altını kapatalım ve kaselerimize dağıtmaya geçelim. Tatlımızı ben bir dağıtıcı aparatına koydum. İsterseniz kepçeye de koyabilirsiniz. Şimdi kaselerimize boşaltalım. Bu şekilde daha düzgün oluyor. Onun için ben böyle bir aparat kullanıyorum. Yoksa dediğim gibi kepçeye de koyabilirsiniz. Tatlımızı kaselerimize boşalttım. Benim kaselerimle, benim ölçülerimle 7 kase oldu. Bir tanesi küçük bir kase, diğerleri normal. Tam doldurmadık. Zaten bir parmak boşluk var, görüyorsunuz. Şimdi tatlımız soğuması için 1-2 saat oda ısısında ılımaya soğumaya bırakıyorum. Şimdi de tatlımızın karamel sosunu hazırlayalım. Bunun için tavamızı ocağımıza aldık. İçerisine de yarım su bardağı, 200 mililitre su bardağıyla toz şekerimizi boşaltalım. Ve önce dokunmadan yavaş yavaş şekerimizi karamelize olmasını bekleyelim. Şekerimizin erimesini beklerken 1 yemek kaşığı nişastamız var. Bunun üzerine de yarım su bardağı su ilave edelim. Ve iyice karıştırıp nişastamızın erimesini sağlayıp bir kenara alalım. Şekerimiz gördüğünüz gibi yavaş yavaş erimeye başladı. Şöyle karıştıralım ki her tarafı eşit oranda karamelize olsun. Artık şekerim karamelize oldu.
Şimdi içerisine 1 su bardağı su ilave ediyorum. Tamam, bu aşamada çok dikkatli olun. Şimdi şekerim eriyene kadar karıştırıyorum yine. Gördüğünüz gibi kaşığımla karıştıra şekerimi iyice erittim. Ocağımın altı kısıkta. Hiç içinde şeker topağı kalmayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Karamelimize kıvam vermesi için eritmiş olduğumuz nişastamızı da ilave edelim. Ve yine karıştırarak kaynamasını bekleyelim. Karamelimiz kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi nişastamız kıvam verdi. Karamelimiz artık kaynadı. Kenarlardan gördüğünüz gibi bakın tavanın etrafında. Kıvamı da çok güzel oldu. Akışkan ama kıvamlı. Şimdi ocağımın altını kapatıp artık tatlımın üzerine karamel sosunu dökmeye geçiyorum. Soğuyan tavuk göğsünün üzerine artık karamel soslarımızı dökelim. Şöyle bir kabımın içine aldım. Daha kolay dökebilmek için. Şöyle yavaş yavaş her tarafına gelecek şekilde dökelim. Gördüğünüz gibi rengi harika oldu. Kıvamı da o şekilde. Tavamda daha karamel sosum var. Kabım bu kadar aldığı için bu kadar koydum. Şimdi koyup dökmeye devam edeceğim tekrar. Karamel soslarımızın biraz soğuması için dinlenmeye bırakıyorum. Karamel sosumuz da soğudu. Şimdi de süslemeye geçelim. Ben üzerine fındıkla süsleyeceğim. İsterseniz Antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz. Şöyle şimdi birer çay kaşığı tatlılarımızın ortasına fındık kırığı koyalım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Hem görseli, sunumu hem de lezzeti muhteşem bir tatlı. Şimdi de tatlımızın bir kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten görseli, sunumu çok şık. Lezzeti zaten muhteşem, tartışılmaz. Mis gibi altında tavuk göğsü, üstünde harika bir karamel sos. Gördüğünüz gibi efsane bir tatlı oldu. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.